Koronavirüsle ilgili olarak dünyadaki tablo şu. Sürekli yeni bir varyant, yeni bir mutant, şu kadar etkili, bu kadar etkilinin dışında hiçbir haber yok. Haber nerede var biliyor musunuz? Haber bulunduğu iddia edilen aşılarla ilgili var. Bakın Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci yeni bir açıklama yaptı ve buldukları yeni bir aşı olduğunu söylediler. %95.6 oranında da yeni varyantlara karşı bu aşılarının etkili olduğunu ifade ettiler. Haberler bunlar. Sürekli olarak bir yenilik olarak insanların önüne yeni bir aşı sunuluyor. Taktik de şu. Yeni bir varyant çıktı vesaire haberler yayınlandıktan sonra görüyoruz ki hemen özellikle bu aşı üreticileri çıkıp diyorlar ki biz şunu bulduk, bunu bulduk, şu kadar etkili açıklaması var. Başka bir açıklama yok arkadaşlar. Bakın. Bundan bir yıl önceye gidelim. İçinde bulunduğumuz yıldan öncekine yani 2020'nin özellikle Aralık ve Kasım ayına gidelim. Bir yıl önce. Ne vardı gündemde? Kapanma vardı. İnsanlar evlerine kapanmışlardı. Sürekli olarak hadi aşı, hadi aşı, hadi aşı haberleri vardı. İnsanlar psikolojik olarak bu sıvıları birer kurtuluş olarak bekledi. Daha doğrusu bekletildi. Sonra Ocak ayı itibariyle piyasaya çıktı. Ülkeler bu aşı üreticileriyle anlaşmalar yaptılar, paraları ödediler, milyarlarca doz aldılar. Kimler? Parası olanlar. Sonra o gazetelere Aralık ve işte Kasım'dan önce gazetelere çıkıp benim aşım şu kadar etkili, bu kadar etkili diye açıklama yapan insanlar bir anda ortadan kayboldular. 1,5-2 ay boyunca Ocak, Şubat, Mart hatta ayı boyunca bu aşıyı üretenlerden hiçbir şekilde medyada haber göremedik. Sonra arkadaşlar bunlar yavaş yavaş piyasaya tekrardan çıkmaya başladılar. Piyasaya da benim aşım şu kadar koruyor, bu kadar koruyor diye çıkmadılar. Ne diye çıktılar? Yeni bir varyant var, yeni bir mutant var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bizim bir şekilde bununla baş etmemiz lazım diye insanlarda yeni bir psikolojik savaş oluşturdular. Yeni bir çıkmazın içerisine insanoğlunu bataklığa soktular arkadaşlar. Psikolojik bataklık. Sonra bunlar tekrar çıkmaya başladılar bu aşıları üretenler. Şu kadar etkili, bu kadar etkili, bu işi biz çözüyoruz, bözüyoruz derken yeni anlaşmalar yaptılar. Yeni sözleşmeler yaptılar ve aşıyı sürekli olarak satmaya başladılar, devam ettiler. Şimdi işin bir de test boyutu var arkadaşlar. Bu aşı boyutu bu. Bir de testler. Mutlaka PCR testi, sürüntü testi olacak. Mutlaka şu olacak. İşte marketlerde bildiğiniz üzere Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında beşli paketler halinde 24-25 euroya marketlerden sanki gazoz satıyormuş gibi bu testleri satmaya başladılar. Bir de işin böyle bir ekonomisi var. Marketlere bu testler geldikten sadece birkaç gün sonra test kalmadı, yok sattı arkadaşlar. Aldi'den vatandaşlarımız aldı, Rossmann'dan, Real'den, oradan buradan. Yani diğer tüm böyle zincir marketlerde kuyruklar oluştu. Medyada bunu sürekli pompaladı ve insanlar birer kurtuluşmuş gibi kucak dolusu satın aldılar. İnsanları bir de test manyağı yaptılar arkadaşlar. Şimdi görüyoruz bakın. Yeni bir plan, yeni bir senaryo, yeni bir çıkmaz. Nedir bu? Şimdi yeni bir varyant, yeni bir mutant diye göreceksiniz. Aşı olmak biliyorsunuz zorunlu değil. Tırnak içerisinde onların söylediğini söylüyorum. Zorunlu değil. Sen bu insanların evden çıkmayacak hale getirdin. Uçağa binemezsin. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Yani insanlar testle aşı arasında kalmış, sıkışmış vaziyetteler. Evet. Test aşı biliyorsunuz. Testler de artık Avrupa'nın pek çok noktasında paralı vaziyete getirilmiş vaziyette. Paralı. Eskiden para yoktu. Şimdi bunlar paralı. Diyor ki şuraya mı gideceksin? Ver 25-30 euroyu testini yaptır. Ya kardeşim adam cebinde para var mı yok mu bunlar sorulmuyor zaten. Ekonomik anlamda zaten koronavirüs döneminde fiyatlar 3-4 kat arttı. Bir de üstüne
insanlara koronavirüs ekonomisi oluşturup insanların bütçeleri daha da sarsılmak isteniyor. Bakın bir aile diyelim ki 4 kişi 5 kişiden oluşturuyor. Her hafta bunların test yapması demek minimum arkadaşlar 100 euro anlamına geliyor. Nasıl ödeyecek bu adam? Bazı iş yerlerinde biliyorsunuz eğer sen bu sıvıyı vurdurmazsan ben seni işten çıkartırım tehditleri var. Şimdi bu insanlar ne yapacak diyorum ya, testle aşı arasına sıkıştırılmış insanoğlunu gözlemliyoruz şu anda. Yeni bir varyant, yeni bir mutant, şu oldu, bu oldu denilerek insanların gerçekten büyük bir sıkıntının içerisine düştüğünü görüyoruz. Bakın ben hiç kimseye test ya da işte aşı olun ya da olmayın demem. Ben bilim insanı değilim, ben gazeteciyim. Ben politikaları ve bu süreci anlatıyorum size. Siz mutlaka hekiminize danışın. Hekiminiz size mutlaka gerekli olan açıklamaları yapacak. Hekiminiz ne diyorsa o yönde siz karar alırsınız. Sağlıkla ilgili bir konuda birinin size şunu yap, bunu yap demesini ben doğru bulmuyorum. Hayat sizin hayatınız, vücut sizin vücudunuz. O nedenle bilim insanları ne diyorsa, doktorlarınız ne diyorsa lütfen dikkate alın. Bu uyarıyı ben size yapmak zorundayım. Onun dışında ben işin ekonomisini konuşuyorum. Yani öyle bir noktaya geldi ki sabah uyanıyoruz yeni bir mutant, akşam ayda yeni bir mutant, yeni bir varyant deniliyor. Bakın şu anda tüm dünyada gerçekten büyük bir kaos durumu söz konusu. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Danimarka, İsveç, İzlanda'da ve Finlandiya'da 30 yaş altına Moderna adlı mRNA teknolojisiyle üretilen aşının vurulması yasaklandı. Neden? Çünkü 30 yaş altı insanlarda, erkeklerde kalp kası iltihabına neden olduğu yönünde açıklamalar yapıldı ve biz yasaklıyoruz dediler bunu. Bakın, İsrail'den bundan birkaç ay önce bununla ilgili açıklama yapılmıştı. Daha sonra bu İskandinav ülkeleri yaptılar araştırmayı. Evet dediler, vaka sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Biz bunu yasaklıyoruz dediler. Bu bir iki gün medyada yer aldı arkadaşlar. Sonra bununla ilgili haberler kesildi, bitti. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bununla ilgili olarak tek bir açıklama yapılmadı. Bu arada Özlem Türeci ve Uğur Şahin Yunanistan'a gitti, ödül aldı. İspanya'ya gitti, ödül aldılar. Gazetecilerin bu konuyla ilgili sormuş oldukları sorulara da cevap vermediler. Kendileri de gerek sosyal medya hesaplarından ya da yapmış olduğu açıklamalarda bu konuyla ilgili tek kelime etmediler. Şimdi arkadaşlar, sanıyorum yani şu çerçeveye baktığımız zaman nasıl bir girdabın içerisine insanoğlunun sokulduğunu anlayabiliyoruz. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki siyasetçilere söylüyorum. Bakın bilim insanlarına değil bu sözüm. Birileri para kazanabilir. Aşı üretmiştir, test yapmıştır. Para kazanacaklar. Bunların amacı bu zaten. Yani ticari işletme bunlar. Yani bakkal dükkanı nasıl para kazanmak istiyorsa bu adamlar da para kazanmak istiyorlar. Ben ticareten herhangi bir sorun görmüyorum ama siyasetçilerin daha uyanık olması gerekiyor. Bakın seçim döneminde niye oy veririz biz bu siyasetçilere? Bizim haklarımız konusun, bizim sağlığımızla ilgili, ekonomimizle ilgili, sosyal hayatımızla ilgili alacakları kararlarda bizim menfaatimizi gözetsin diye oy veririz değil mi? Yoksa bu adamların kara kaşına, kara gözüne mi oy veriyoruz? Neyine oy veriyoruz? Kim? Anamız mı, babamız mı bunlar? Kim? Ama görüyoruz ki bu siyasetçilerde büyük bir basiretsizlik var ya da isteyerek, bilerek insanları farklı bir dünyanın içerisine sürüklüyorlar. Ekonomik olarak insanlar büyük bir sıkıntı yaşıyor mu bu koronavirüsten dolayı? Evet yaşıyor. Kiralar arttı mı? Arttı. Fiyatlar arttı mı? Arttı. Çarşıda, pazarda yangın var mı? Fiyatlarda var. Büyük sıfırlama diyorlar. Al sana büyük sıfırlama. Yeni dünya düzeni diyorlar. Al sana yeni dünya düzeni. Kripto paralar, bu bitcoinler vesaireler. Niye bu kadar arttı? Niye bu kadar talep var arkadaşlar? Al sana yeni dünya düzeni. Şimdi baktığımızda bu oyunun bir parçası da bu sıvılar ve testler arkadaşlar. Hepimizi sıvı manyağı yaptılar. Test manyağı yaptılar. Oraya gidiyorsun test. Buraya gidiyorsun test. Aa diyor senin bilmem ne kodun ne işte aşı ile ilgili şu kare kodun yoksa bilmem ne seni ben buraya alamam diyor. Hani zorunlu değildi.
Adamda bir rahatsızlık yok, bir şey yok. Cebinden adamın 25-30 eurosunu alarak test yapacaksın. Arkadaşlar, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Yani nereye gidiyoruz kardeşim? Nereye kadar? Hiç kimse de şunun cevabını vermiyor. Şu zaman bu işler tamam normale dönecek demiyor arkadaşlar. Ne aşıyı üreten söylüyor, ne siyasetçiler söylüyor, ne bu ekonomiden faydalananlar, menfaatlenenler söylüyor. Hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Sürekli olarak şu mutant çıktı, bu varyant var, şu testi yaptır, bilmem şunu yaptır, bunu yaptır. Başka hiçbir açıklama yok arkadaşlar. İnanın bana bakın, girin internete cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan yazın. Bu konuyla ilgili sadece şu bulundu, şunu yaptırın, bunu yaptırından başka bir tek satır haber yok arkadaşlar. Yok. İnsanlar sokaklara döküldüler, protesto gösterileri yaptılar. Dünyanın pek çok noktasında alınan tedbirleri protesto ettiler. Sonuç elde var sıfır. Hiçbir siyasetçi de demiyor ki gelin kardeşim bakalım siz ne istiyorsunuz? Amacınız nedir demiyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir durum. Hani bir laf var ya bindik alamete gidiyoruz kıyamete diye. Böyle bir durum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa mutlak surette videomuzun altındaki yine yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Ben şunu söylüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü büyük bir karamsarlık durumu içerisindeyim. Ben kendi adıma hani sizin durumunuzu bilemem ama beni de lütfen yanlış anlamayın ama şöyle bir analiz yaptığımızda kardeşim ya nereye kadar? Yani soru bu nereye kadar? Yeter artık insanlar normal hayatına dönmek istiyor. Sıvı dediler, sıvılar yapıldı. Test dediler, testler yapıldı. Bakıyoruz vaka sayıları başa döndü. Her yerde vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. O zaman bu neydi kardeşim? Alınan bu tedbirler neydi? Amaç neydi? Neydi bu zorlama? Devam eden bu zorlama? Bu ne?